Herkese merhabalar, ben Zeynep Eren Kovankaya. İKSV Alt Kat tarafından kurulmuş Birlikte Güçlü Sesler korolarının koro şefiyim. Bugün Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü desteğiyle hazırlanan videomuzda koro müziğini özleyen, koro müziğini öğrenmek isteyen herkesle çok güzel bir koro atölyesi yapacağız. Sizden küçük bir ricam var. Bu atölye boyunca yanınızda bir bardak su bulundurmanızı rica ediyorum. Şarkı söylerken arada dinlenmek için su da içeceğiz çünkü. Eğer hazırsanız başlayabiliriz. Bu zamana kadar aramızda hiç şarkı söylememiş olanlar olabilir. Dolayısıyla böyle kısa bir giriş yapalım öncesinde. Bizim koro şarkıcıları olarak enstrümanımız bedenimiz. Dolayısıyla şarkı söylemeye başlamadan önce enstrümanımızı ve sesimizi birazcık ısıtmamız gerekiyor. Eğer oturur pozisyondaysanız, ki muhtemelen öylesinizdir, dik oturduğunuzdan lütfen emin olun. Çünkü şarkı söylerken ihtiyacımız olan nefesin tıkanmaması için şu pozisyonumuzun dik olması bizim için çok önemli. Şimdi sesimizi ısıtmaya başlayabiliriz. Ellerimizi yukarı doğru kaldırdık. Güzel bir nefes aldık ama bu nefesi diye çekmedik, göğsümüze doğru çekmedik. Şimdi o nefesi indirelim. Tekrar ellerim yukarıda. Ellerim yukarıdayken göbeğimi şişirecek gibi bir nefes almaya çalışıyorum. Burada bizim çünkü diyafram kaslarımız var. Ellerimi kaldırdım. Göbeğimi şişirecek şekilde nefesimi aldım. Benimle birlikte elleri boşalttık. Şöyle biraz rahatlayalım. Şimdi ikinci nefesimizi alıyoruz. Tekrar göbeğimizi şişirecek şekilde alıyoruz bu nefesi ve bu sefer benimle birlikte bütün nefesimi attım. Ellerimi salladım. Omuzlarımı geriye alıyorum. Bir de bedenimizi ısıtalım diyorduk ya. Ellerimizi tekrar kaldırdık. Bu sefer küçük küçük vuruyoruz. Bütün bedenimize. Omuzlar. Buradan devam ediyor. Ellerimizi küçücük ısıtalım. Sanki ellerimiz çok üşümüş gibi. Devam ediyoruz. Bu sefer birazcık göbeğimize vuruyoruz. Bacaklara vurduk. Birazcık sırtımıza vuralım. Göbeğe vurduk ve tekrar omuzları geriye aldık. Şimdi bileklerimden tuttum. Şöyle bu tarafa doğru kendimi esnetiyorum ve diyaframımı esnetecek şekilde bu hareketi yapıyorum. Şöyle olmasın, mutlaka kafamızın üstünden geçmesi lazım. Ve hareketin aynısını bu sefer tam tersi pozisyonda yapıyorum. Ve ondan sonra rahatlıyorum. Bunlar günlük hayatta da bizim işimize yarayan esneme hareketleri, çeşitli. Yüz kaslarımızı da unutmamamız lazım. Dolayısıyla kocaman ağzımı açıyorum, ondan sonra kapatıyorum. Küçücük yapıyorum, büz. Açtım şimdi. Şimdi tekrar büz. Yanakları ısırdım. Dilimi çıkardım. Biraz dudakları ısırdım. Bütün yüzümün rahatladığından emin oluyorum yani kısacası. Ve bu esnada kulaklarımdan çekiyorum. Biraz rahatlatmak üzere yapıyorum bunu. Dolayısıyla acıtmadan yapmamız çok önemli. Biraz yukarıdan çekiyorum, biraz aşağıdan çekiyorum ve bu esnada bir his gelecek. Uyku hissi. Bu hisse izin veriyoruz ve güzel bir şekilde esniyoruz birlikte. Ellerimi kulaklarıma koydum. Biraz sesi keşfetmeye çalışabiliriz bu esnada. Şimdi artık bedenimiz ve nefesimiz biraz rahatladıysa sesimizi ısıtmaya geçebiliriz. İlk ses egzersizimizde dudaklarımızda bir hareket yaparız yani diye mesela böyle çok sıkı yaparız. O hareketi yapıyoruz ama bunu bazen yapamayabiliriz. Çıkmayabilir. Eğer bunu yapamıyorsanız bir alternatif olabilir. Onu da yapamıyorsanız herkesin yapabildiği istisnasız sesini kullanabiliriz. Ben şimdi kullanacağım. Siz dilediğinizi kullanabilirsiniz. Birlikte. Şimdi biraz ilerliyoruz. Devam. Bunu yaparken nefesinizi verdiğinizden emin olun. Gırtlağa abandığımız zaman burası bizim için iyi bir pozisyon değil. Her zaman nefes odaklı, yani karnımızı kastığımız ve yılmadığımız bir egzersiz olması lazım bunun. Göbeğimi şişirdiğim o nefesi alıyorum.
yeterli. Şimdi yukarıdan bir indirebiliriz ya da da olabilirdi ya da ne olabilirdi? Da olabilir. Farkındaysanız hareketlerin hepsi karnımızı kasmak üzere yaratılmış ses egzersizleri. Demek ki şarkı söylerken kendimi çok serbest bırakmıyorum ama her zaman dik bir pozisyonda ve karnımı kastığım bir pozisyonda oluyorum. Bu önemli. Şimdi sırada birazcık daha eğlenceli, kulağımızı geliştirmek üzere yarattığımız bir ses egzersizimiz var. Bakalım nasılmış? Önce benimle şunu söyleyebilir misiniz? Mum, mom, mam, me, mim, me, mi, mam, mo. Tekrar edelim. Mum, mom, mam, me, mim, me, mi, mam, mo. Son kez söyleyelim. Mum, mom, mam, me, mim, me, mi, mam, mo. Bu bizim M hareketimiz, sesimizi ön pozisyona getirdiğimiz ve bize çok yarayan, şarkı söylemeye ilk başlayanlar için çok güzel olan bir egzersizdir. Dolayısıyla o M harfini söylerken mum, mom, mam, me, mim, me, mi, mam, mo. Sesimi hep ön pozisyona getiriyormuşum gibi. Sanki böyle kocaman bir burnum varmış, o burnumun ucuna sesi götürmeye çalışıyormuşum gibi düşünebiliriz. Bu egzersizin neden kulağımızı geliştirdiğini söyleyelim. Biz hep aynı tonda gidiyoruz. Mum, mom, mam, me, mim, me, mi, mam, mo. Sonra arkadaki müzik değişiyor. Mum, mom, mam, me, mim, me, mi, mam, mo. Değişmeye devam ediyor. Mum, mom, mam, me, mim, me, mi, mam, mo. Ve tekrar geri dönüyor. Mum, mom, mam, me, mim, me, mi, mam, mo. Birlikte deneyelim. Hep aynı tondayım. Eğer bunda biraz zorlanırsanız elinizde düz bir çizgi çekmeyi deneyebilirsiniz. Mum, mom, mam, me, mim, me, mi, mam, mo. Birlikte başlayalım o zaman. Son, 2, 3 ve 4. İlerlemeye devam ediyorum. Bu sefer sabit kaldığım tonum burası. 3 ve 4. Buradayım. Daha demin bende olduğu gibi nefesinizin tam ses egzersizinin ortasında kesilmesini istemiyorsanız eğer her seferinde karnınızı şişirip nefes aldığınızdan emin olun. Doğru ve yeteri kadar nefes aldığınızdan mutlaka emin olun çünkü tam ortasında kesileverir. Ondan sonra cümle bozulur böyle. Şimdi ses egzersizlerimizi bitirdiğimize göre isterseniz küçük bir hatırlatma. Bir yudum su içebilirsiniz ama bir yudum içtiğinizden emin olun çünkü bir bardak dolusu su içerseniz şarkı söylerken rahatsız eder. Dolayısıyla küçük küçük içmekte fayda var şarkı söylerken. Evet. Bugün yapacağımız parçamız bir Kongo halk şarkısı. Kiluba dilinde ve adı da Banaha. Parçamızın formu 3 sesli bir kanon. İlk başta bütün melodimizi öğreniyoruz. 3 sesli olduğu için 3 farklı cümle öğreneceğiz birlikte. Belki şu anda kocaman bir koro olamıyoruz ama parçamızın çok sesli halini merak ederseniz videonun sonunda çok tatlı bir performans sizi bekliyor. Eğer siz de hazırsanız kanonumuzun birinci cümlesiyle başlayabiliriz. Önce melodiyi dinleyelim, ondan sonra birazcık detay bakalım. Si do la da ya kusine la do bana. Sözler ilk başta kafa karıştırıyor gibi oluyor ama o kadar çok tekrar edeceğiz ki zaten siz de yavaş yavaş kafanızda oturtacaksınız. Ama yine de bir tekrarımızı edelim. Si do la da. Tekrar. Si do la da. Ya kusine la do bana ha. Sizde ya kusine la do bana ha. Baştan melodiyle. Si do la da. Ya kusine la do bana ha. Tekrar. Si do la da. Ya kusine la do bana ha. Özellikle birinci cümleyi söylerken dikkat etmemiz gereken çok net bir şey var. Hatta parçanın tamamını söylerken. Bizim Türkçe'de kullandığımız i harfi birazcık yayık bir i. Yani mesela İstanbul, İrem, İpek. Hep i'de böyle birazcık ağzımızı genişletmeye açığız ama şarkı söylerken bu birazcık belki kulağı tırmalayan bir ses çıkartabiliyor. Dolayısıyla bizim düşünmemiz gereken i,
İyi değil ama iyi gibi düşünebilirsiniz. Pozisyon olarak ağzınızı çok böyle açmamaya çalışın. Mesela ben bunu çok fazla yaparım. Hep dikkat etmeye çalışırım. Siz de dikkat edin. Mesela başlayalım. Si değil ama si, si. Geniş istemiyoruz ama birazcık daha dik bir i istiyoruz. Ü gibi falan değil bu arada. Yanlış anlamayın sakın. İ, normal i kullanıyoruz ama birazcık daha kapalı bir i kullanıyoruz. Si, 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 do, la, da. Ya cucinella tu bana ha. İ'ye dikkat ederek si, 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 do, la, da. Ya cucinella tu bana ha. Birinci cümle bitti. Tebrik ediyorum. Geldik ikinci cümleye. 1, 2 ve bana ha, bana ha. Nefes. Ya cucinella tu bana ha. Tekrar. Bana ha, bana ha. Ya cucinella tu bana ha. Dedik. Aralarda nefes aldığımız yerler önemli. Bütün cümleyi bağlamaya çalışırsak nefesimiz biter ki bunu yapıyoruz aslında. Gerektiği zaman yapıyoruz ama ilk başta, ilk parçayı öğrenirken bunu yapmamıza gerek yok. Arada nefes almayı unutmuyoruz. Bu seferki sözlerimiz bana ha, bana ha şeklinde gidiyor. Ya cucinella tu bana ha kısmını zaten biliyorduk. Haydi baştan tekrar alalım. Son, iki ve bana ha, bana ha. Ya cucinella tu bana ha. Tekrar. Bana ha, bana ha. Ya cucinella tu bana ha diye bitti. İkinci cümleyi de burada tamamlamış olduk. Bu arada öğrendiğimiz cümlelerin hepsini mutlaka bir kere tekrar ediyoruz şarkı içerisinde. Performans videosunu dikkatinizi çekecek. Şimdi geldik üçüncü cümlemize. Üçüncü cümleye başlarken birazcık tiz bir sesle yani yüksek bir sesle başlıyoruz. İlk başta sesimizi ısıtırken bir esneme hareketi yapmıştık hatırlarsanız. Böyle gibi. O hareketi düşünerek birazcık daha tizlerde kendimizi rahat bir pozisyonda tutmamız lazım. Yoksa gırtlağa abanıyoruz, ağzımız kasılıyor. Bunlar bizim istediğimiz şeyler değil. İstediğimiz şey nedir? Karnımıza odaklandığımız, nefesimizle şarkı söylediğimiz bir pozisyon. Deneyelim. Ha yapmıyorum. Ha yapıyorum. Deneyelim. Böyle elinizi güzelce böyle ha sanki böyle işte tada der gibi böyle bir şey gösteriyormuş gibi ha diye yapabilirsiniz. Elleri açtım. Buyurun birlikte deniyoruz. Ha. Aynen. Parça böyle başlıyor. Pardon melodimiz. Ha bana ha ya cucinella tu bana ha. Tekrar deneyelim. Son, 2, 3 ve 4. Ha bana ha ya cucinella tu bana ha. Sözler artık birazcık daha tanıdık olduğumuz için ekstradan şu an bunun egzersizini yapmamıza gerek yok bence. Ha bana ha ya cucinella tu bana ha şeklinde. Deneyelim. Son, 2, 3 ve ha bana ha ya cucinella tu bana ha. Tekrar. Ha bana ha ya cucinella tu bana ha diye de gidecekti. Üçüncü cümleyi de öğrendik. Şimdi eğer bu zamana kadar çok sesli koro müziği yapmadıysanız, bir koristik deneyiminiz yoksa ilk başta çok sesli müzik söylemek, karıştırmadan kendi melodinizi takip etmek birazcık zor olabilir. Eğer burada olsaydınız ben size yardımcı olabilirdim. Fakat evde tek başınıza olduğunuz için bu şarkıyı söylerken size yardımcı olacak başka bir elementimiz var. O da koreografimiz. Bütün cümlelerin kendine ait koreografileri var. Şimdi onları öğreneceğiz. Ve bunları yapmamız şu yüzden önemli. Bir, koreografi yapmak her zaman zaten çok eğlencelidir ama daha önemlisi, ikincisi, beynimiz melodiyle hareketleri birleştirdiği zaman etrafta başka bir sürü ses olsun, bizim karıştırmamız mümkün olmuyor. Her zaman bize yardımcı olan ve kendi melodimize odaklanmamızı sağlayan araçlardan bir tanesi koreografidir. Birinci cümlemizin koreografisiyle başlayalım. Yürür gibi yaptığımız bir hareket vardır ya şöyle, böyle abartı bir yürüyüş. Onunla birlikte başlıyoruz. Son, 2, 3 ve si, 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 do, la, da. Ya cucinella tu bana ha. Tekrar. Si, 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 do, la, da. Ya cucinella tu bana ha. Ne yapıyorum? Önce yürür gibi yapıyorum. Sonra çark çevirir gibi. Önce bu kolumu bu dirseğime getirir gibi. Fıç, fıç çeviriyorum. Ondan sonra fırt, fırt böyle çeviriyorum. Bir bu, bir de bu şeklinde gidiyor.
İkinci cümleye gelelim. Bana ha, ya cucinella bana ha, ya cucinella bana ha. Çok kolay hareketler. Üçüncü hareketler. Ha, bana ha, ya cucinella bana ha. Tekrar. Ha, bana ha, ya cucinella bana ha. Şimdi baştan koreografi ile birlikte bütün cümlelerimizi yapalım, deneyelim. Son, iki, üç ve si do la da, ya cucinella bana ha. Si do la da, ya cucinella bana ha. Bana ha, 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 ya cucinella bana ha. İşte bu kadar. Koreografimizi de öğrendik. Melodilerimizi öğrendik. Sıra neye geldi? Bunu artık çok sesli bir şekilde söylemeye çalışmaya geldi. Dediğim gibi koreografiyi yapmayı lütfen unutmayın. Çünkü ilk başta kendi melodinizi takip etmek birazcık zorlayabilir sizi. Bunun önüne geçmek için her zaman hareketler bizim yardımcımız olacaklar. Si do la da, ya cucinella bana ha. Si do la da, ya cucinella bana ha. Bana ha, ya cucinella bana ha. Bana ha, ya cucinella bana ha. Ya cucinella bana ha. Si do la da, ya cucinella bana ha. Bana ha, si do la da, ya cucinella bana ha. Bana ha, si do la da, ya cucinella bana ha. 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 Bana ha, ya cucinella bana ha. Bana ha, ya cucinella bana ha. Videomuzu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım sizin için faydalı olmuştur. İnşallah evinizden müzik, ruhunuzdan müzik eksik olmaz ve en yakın zamanda güzel atölyelerde, sağlıklı günlerde tekrar buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.